Yıl 1370. Paris'te ay ışığının olmadığı karanlık bir gece. Soluk bir mum ışığının zar zor aydınlattığı eski bir mahzende orta yaşlarda bir adam üzerinde garip sembollerle dolu yıpranmış bir parşömene bakıyor. Havada kükürt, is ve kavrulmuş otların ağır kokusu var. Elinde tuttuğu yazmada ise insanlığın asırlardır zihnini kemiren o büyük ve nihai sorunun cevabı yatıyor olabilir. Ölümü yenmek mümkün mü? Bu sorunun cevabını bulmak ve ölümsüzlüğe kavuşmak için binlerce yıl boyunca sayısız kişi ironik şekilde hayatını heba etti. Ancak o gece Paris'teki o gizemli kitabı çeviren Nicolas Flamel değil. Peki bu adam ölümsüzlüğü bulduğunu alenen ilan mı etti de bugün biz bu hikayeyi konuşuyoruz? Cevap hayır. O hiçbir şey ilan etmedi. Sadece arkasında ona ait ama içi boş bir mezar ve neredeyse 300 yıl sonra Türkiye'de onun hikayesini ve nerede yaşadığını söyleyen bir bilge bıraktı. İşleri daha da sıra dışı hale getiren ise bu yolculukta Nicolas Flamel tek başına değildi. Ona eşlik eden 7 simyacı daha vardı. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Hikayemizin ilk durağı veba salgınlarının, yüzyıl savaşlarının ve toplumsal buhranların gölgesinde hayatta kalmaya çalışan 14. yüzyıl Fransa'sı. Resmi belgelere göre Flamel 1330 civarında Fransa'nın Pontoise bölgesinde doğmuş ve hayatının büyük bir kısmını Paris'te geçirmiş bir halk yazmanı. Yani sözleşme ve belge hazırlayan birisi. Flamel 1368 yılı civarında kendisinden yaşça biraz büyük olan Perenelle ile evlenmişti. Çift dindar Katolikler olarak bilinir, kazandıkları gizemli servetle kiliselere, hastanelere ve yoksullara yaptıkları büyük bağışlarla tanınırdı. Tarihsel kanıtlar bize Flamel'in zenginliğinin kaynağının simya değil, eşinin önceki eşlerinden aldığı miras ve başarılı meslek hayatı olduğunu söyler. Hatta Flamel'in 1407 yılında Paris'te inşa ettirdiği taş ev, bugün Paris'in ayakta kalan en eski taş evi olarak da varlığını sürdürmekte. Tabii Flamel pat diye öldüğü ve ardında hiçbir resmi mirasçı ve vasiyet bırakmadığı için evin mülkiyeti şu an dini vakıflarda. Burası da zaten ilginç noktalardan birisi. Adam tüm servetini resmen hiçliğe terk etmiş. Resmi tarih Flamel'in 22 Mart 1418 yılında öldüğünü ve kendi tasarladığı, üzerinde simyasal semboller barındıran bir mezar taşıyla Saint-Jacques-Boucher Kilisesi'ne gömüldüğünü yazar. Ancak bu kilise 18. yüzyılın sonlarında yıkılmış ve geriye sadece kulesi kalmış olsa da yıkıntılar arasında Flamel'in mezar taşı Parisli bir manav bundan iyi kesme tahtası olur diyerek sakladığı ve kullandığı için günümüze gelmiş. Ve bugün Paris'teki Orta Çağ Müzesi'nde sergilenmektedir. Adamın hikayesindeki her şey gerçekten sıra dışı. Şimdi hikaye burada böyle kalmış olsa son derece sıradan deriz değil mi? Ancak bu Flamel'in yaşarkenki sıradan hikayesi. İşler o öldükten sonra ya da öldüğü düşünüldüğü zamandan sonra bambaşka bir hal almaya başlıyor. Flamel'in kağıt üzerindeki ölümünden 196 yıl sonra tesadüfi bir mezat sayesinde ortaya çıkan ve bizzat onun kaleminden çıktığı iddia edilen metinler, bu sıradan katibin hayatının akıl almaz bir metafizik boyutta geçtiğini bize anlatır. Her şey Flamel'in bir gece gördüğü son derece sarsıcı bir rüya ile başlar. Rüyasında elinde eski, görkemli ve parlayan bir kitap tutan bir melek ona görünür ve kitabı ona uzatarak şu gizemli sözleri fısıldar. Bu kitaba iyi bak. İlk başta sen de dahil kimse içindekileri anlamayacak. Fakat bir gün başka hiçbir insanın göremeyeceği şeyi sen göreceksin. Flamel korkudan sırılsıklam olmuş şekilde uykusundan uyanır ve garip bir rüya herhalde diyerek kendini sakinleştirir. Ancak ertesi gün işe gittiğinde gece gördüğü şeyin bir rüyadan daha öte olduğunu anlayacaktır. Ertesi gün Flamel'in dükkanına paraya şiddetle ihtiyacı olan fakir bir adam gelir ve ona eski bir el yazması satmak istediğini söyler. Flamel kitabı gördüğü an sarsılır. Çünkü bu rüyasında meleğin kendisine gösterdiği kitabın ta kendisidir. Hiç düşünmeden kitabı 2 florin karşılığında satın alır. Bu eser de yıllar sonra ezoterik literatürde Yahudi İbrahim'in kitabı olarak tarihe geçecekti. Metinlerin tasvirine göre kitap sıradan kağıt veya parşömenlerden değil, ince bakır levhalardan yapılmış ve oldukça ağırdı. İçerisinde bilindik harfler yerine simyasal dönüşümü, evrenin sırlarını ve maddenin doğasını anlatan şifreli hieroglifler bulunmaktaydı. Ve kitap 3'er yapraklı 7 bölümden, yani toplam 21 yapraktan oluşuyordu. Ancak ilginç bir şekilde
Her 7. yaprakta hiçbir yazı yoktu. Bunun yerine sadece zihni zorlayan gizemli tasvirler vardı. Kendi kuyruğunu yutan bir yılan, çölde dikilmiş asalar, kanla yıkanan nehirler ve çarmıha gerilmiş bir yılan olan Caduceus benzeri kadim hermetik semboller. Kitabın yazarı olarak görünen ve kendini bir prens, rahip, Levili, astrolog ve filozof olarak tanıtan Yahudi İbrahim, bu eseri Yahudilerin Tanrı'nın gazabından kurtulmaları, simyasal transmutasyon yoluyla altın elde edip Roma İmparatorluğu'na vergilerini ödeyebilmeleri amacıyla yazdığını iddia etmekteydi. Flamel mesleği gereği simya sanatına ve eski metinlere dair temel bir bilgiye sahip olsa da doğal olarak kitabın içerdiği derin kabalistik ve hermetik şifreleri tek başına çözemedi. Bunun da nedeni Orta Çağ felsefesinde ilahi bilgi her zaman şifrelenmiş bir maya, yani yanılsama perdesinin ardında saklanırdı. Hinduizm'de hakikati görmek için zihnin yanılsamalardan kurtulması nasıl bir şartsa, simyacının da kitabın sırrını çözmesi için ruhsal bir arınmadan geçmesi gerekiyordu. Yıllar süren uykusuz gecelerin ve başarısız deşifre girişimlerinin ardından Flamel, 21 yıl sonra sırrı çözebilecek bir inisiye bulmak umuduyla kitabın kopyalarını alarak İspanya'daki ünlü Santiago de Compostela haç yolculuğuna çıkar. Amacı eski İbranice ve Kabala konusunda uzmanlaşmış bir din adamı veya bir bilgin bulmaktı. Dönüş yolunda Leon kentinde Hristiyanlığa geçmiş bir Yahudi bilgin olan Maestre Canches ile tanışır. Canches, Flamel'in gösterdiği o kadim kopyaları gördüğünde kelimenin tam anlamıyla dehşete düşer ve büyük bir heyecana kapılır. Çünkü ezoterik literatürde bu kitabın yüzyıllar önce tamamen yok olduğu sanılmaktaydı. İkili hemen Paris'e dönüş yolculuğuna başlarlar. Ancak kader ağlarını örer ve bilgin Canches yolda hastalanarak ölür. Fakat Flamel, Canches'ten yolculuk boyunca öğrendiği şifre çözme anahtarları sayesinde eşi Perennel ile birlikte yıllar süren aralıksız bir çalışmanın ardından kitabın sırrını nihayet çözer. Ve kendi notlarına dayandırılan şu kritik tarihte, yani 25 Nisan 1382 saat 17 sularında sadece eşinin şahitliğinde Flamel, civayı önce gümüşe, ardından da kırmızı felsefe taşını kullanarak saf altına çevirir. Anlatılanlara göre bu elde edilen altın piyasadaki sıradan altından çok daha yumuşak, esnek ve saftır. Flamel'in simyasal başarısı sadece altında sınırlı kalmamış, ruhun da saflaşmasını simgeleyen felsefe taşının bir diğer özelliği olan yaşam iksirini de yaratmasını sağlamıştı. Sırrı bulduktan sonra sahip olduğu devasa zenginliği açıklamak için hayırseverlik faaliyetlerini bir kalkan olarak kullandığı, aslında Paris'teki Masumlar Mezarlığı'na ve Saint-Jacques Boucher Kilisesi'nin kapısına yaptırdığı oymalarda simyasal süreçlerin formüllerini şifrelediği iddia edilmiştir. Bu sembollerin en ünlüsü de günümüzde bile Flamel haçı veya çarmıha gerilmiş yılan olarak bilinen bu figür. Bir haçın etrafına dolanmış yılan, üzerinde kanatlar ve bir taştan oluşan bu sembol aslında simyada son derece derin bir anlama sahip. Haç veya asa insan omurgasını, yılan ise omurga boyunca yükselen yaşam enerjisini, yani kundalini'yi temsil eder. Aynı zamanda yılanın zehriyle sembolize edilen günah ve ölümcüllük, ilahi bir arınma ile şifaya dönüşür. Kısaca insanın mutlak potansiyelini açığa çıkarması ve ruhani dönüşümün tamamlamasını sembolize eden binlerce yıllık hermetik bir semboldür. Ve bugün tıp biliminde de kullanılmaya devam eder. Şimdi hermetizm, ezoterizm dediğimizde günümüzde bunlar boş beleş işler olarak görülüyorlar. Ama aslında modern bilimin, felsefi ve kimi yerlerde de teknik temeli bu kadim öğretilerde yatmaktadır. Isaac Newton da dahil pek çok devrimci bilim insanının ciddi şekilde ezoterik metinleri incelemiş olmaları boşa değil. Şimdi olayı rivayetlere dayandırarak anlattığımı düşünenler olabilir. Ama aslında hemen hemen pek çoğu gerçek tarihsel bilgiler. Mesela tam da bu yıllardan sonra Flamel, ki unutmayın kendisi işinde başarılı olsa bile sonuçta bir çevirmen ve bir nevi noter olmasına rağmen Paris'te ve civarında sayısız hastane, kilise, şapel ve yoksullar evi inşa ettirerek parasını tamamen hayır işlerine vakfetmiştir. Kimileri bu zenginliğinin kökenini karısının önceki eşlerinden aldığı büyük miras olarak görüyorlar. Tabii ki o da olabilir. Ama Flamel'in yaptığı hayır işlerinin boyutu gerçekten biraz abartı seviyede. Ya olabilir, normaldir filan diye düşünüyoruz ama işler şimdi çok daha garip bir hal almaya başlayacak. Çünkü bu notlar ölümünden yıllar sonra gün yüzüne çıkınca insanlar adeta Flamel'den kalanları bulmak için seferber olurlar ve o meşhur mezarını açarlar. Ancak onları büyük bir sürpriz beklemektedir.
Filamel'in ölümünden sonra efsane hızla büyümeye başlar. Paris halkı ve okültistler onun evlerinde ve mezarında simya formüllerinin veya devasa altın yığınlarının saklı olduğuna inanıyorlardı. Hatta sırf bu hırsla evleri defalarca define avcıları, sahte simyacılar ve hırsızlar tarafından yağmalanmıştı. Ancak olaylar sıra Filamel ve karısının mezarına gelince bir anda değişir. Yağmacılar bir gece çiftin alkemik semboller ile dolu mezarını açarlar ve görenleri şoke eden bir manzara ile karşılaşırlar. Filamel ve Perenel'in bedenleri içinde yoktur. Mezar tamamen boştur. Şimdi yine "Ya aman, hırsızlar bedenleri de çalıp satmışlardır. Orta çağda ceset ticareti yaygındı" diye düşünenler olabilir. Bu son derece mantıklı bir yaklaşım. Nitekim 18. yüzyılda rasyonelitenin yükselişiyle birlikte Etienne Francis Villon adında bir yazar tam olarak bu yaklaşımla Filamel'in simyacı kimliğini sert bir eleştirel filtreden geçirmiştir. Villon'un araştırmalarına göre 17. yüzyılda Filamel'e atfedilen o meşhur Hieroglif Figürlerin Açıklaması adlı eser aslında kitabın yayıncısı Pierre Arnauld tarafından Irenaeus Orandus takma adıyla kurgulanmış sahte bir metindi ve amacı sadece popülerlik kazanmaktı. Modern tarihçiler de Villon ile aynı fikirdelerdir. Filamel'in büyük servetini simya ile değil, dükkanlarını başarıyla işletmesine, karlı gayrimenkul yatırımlarına ve özellikle eşi Perenel'in önceki 2 evliliğinden getirdiği hatırı sayılır mirasa dayandırırlar. Ve felsefe taşı efsanesini büyük olasılıkla ölümünden yüzlerce yıl sonra gizem arayan Avrupalı okültistlerin mistik bir figür yaratma ihtiyacından uydurduklarını iddia ederler. Olabilir mi? Olabilir. Sonuçta benzer hikayeler o devirde de bol bol pazarlanmış. Ancak burada her şeyi değiştiren başka bir detay daha var. Ve bu olay öyle sağdan soldan kişilerden değil, bizzat Fransa Kralı 14. Louis'den geliyor. Fransa Kralı 14. Louis, Doğu'nun bilimsel, tarihi ve ezoterik eserlerini toplamak üzere Paul Lucas adında gezgin doğa bilimci ve arkeolog bir elçiyi Osmanlı İmparatorluğu ve Orta Doğu coğrafyasına gönderir ve sıkı şekilde her şeyi kayıt altına aldırır. Lucas 1714 yılında yayımlanan Voyage de Sir Paul Lucas par ordre du Roi adlı eserinde Anadolu'da Broussa kentinde, yani Bursa'da yaşadığı olağanüstü bir karşılaşmayı detaylarıyla anlatır. Lucas, Bursa'da birçok dil bilen, tahminen 30'lu yaşlarında görünen ancak anlattığı anılarla en az bir asırlık geçmişe sahip olduğu anlaşılan gizemli bir derviş ile karşılaşır. Kendisi bu gizemli karaktere kim olduğunu sorduğunda ise derviş, dünyanın dört bir yanını dolaşan ve her 20 yılda bir araya gelerek bilgeliklerini paylaşan 7 kişilik gizli bir inisiyeler cemiyetinin üyesi olduğunu söyler. Sohbet derinleşip konu Paris'ten ve ünlü simyacı Nicolas Flamel'den açıldığında derviş şaşkınlıkla güler ve Lucas'a şu çarpıcı cümleyi kurar. "Flamel'in gerçekten öldüğüne mi inanıyorsun?" "Hayır dostum, kendini kandırma. Flamel ve eşi hala yaşıyorlar ve ölümle henüz hiç tanışmadılar. 3 yıldan daha kısa bir süre önce ikisini de Hindistan'da bıraktım. O benim en iyi dostlarımdan biridir." Derviş Lucas'ı daha da şaşırtarak Flamel'in eline geçen Yahudi İbrahim'in kitabının gerçek ve karanlık hikayesini de anlatır. Dervişe göre kitabın yazarı olan Abraham Eleazar aslında bu 7 kişilik gizli bilgeler cemiyetinin bir üyesiydi. Abraham Fransa'ya gittiğinde simya sırlarını öğrenmek isteyen açgözlü bir haham tarafından ihanete uğrayarak öldürülmüştü. Haham ise suçlu bulunup yakıldıktan ve Fransa'daki Yahudiler sürgün edildikten sonra kitap elden ele dolaşarak değerini bilmeyen biri tarafından tesadüfen Flamel'e satılmıştı. Flamel kitabın sırrını çözüp hayat iksirini elde edince eşiyle birlikte ölümlerini sahte bir şekilde kurgulayarak doğuya, mistik bilgeliğin kaybı olan Hindistan'a kaçmışlardı. Ve aradan geçen neredeyse 300 yıla rağmen halen de orada yaşıyorlardı. Bütün bu ara maddeler ve ana anlatı bir araya geldiğinde Flamel'in neden kafayı simyaya taktığı, durumu önceden de iyi olmasına rağmen bir anda nasıl anormal şekilde daha da zenginleştiği, servetini Paris ve çevresinde krallarla yarışacak kadar nasıl hayır işlerine harcadığı ve en önemlisi hem o hem de eşinin bir anda bütün mallarını, mülklerini ve boş bir mezarı arkalarında bırakıp sırra kadem bastıklarını ilginç bir şekilde birbirine bağlıyor. Ancak konu halen sadece ilginç olmaktan çok uzak. Burada ciddi ölümsüzlükten ya da Türk dervişin Lucas'a dediği gibi simya sayesinde erişilmiş binlerce yıllık bir yaşamdan bahsediyoruz. Bu pek akıl alır bir durum değil. Vardır bunda bir bit yeni diyorsanız, neredeyse 400 yıl sonra yaşanacak olan bir başka olay
yine ortalığı darmadağın edecekti. Çünkü iddiaya göre bir başka ölümsüz bilge daha Rönesans Avrupa'sında kendini gösterecekti. Orta Çağ'ın sonlarına doğru kilisenin dogmatik baskısından bunalmış insanların kadim ezoterik bilgelikten etkilenmiş olmaları ve bunu biraz da abartmış olmaları tabii ki çok doğal bir durum. Ancak bu demek değil ki anlatılan her şey bir uydurma. Deminki Nicolas Flamel anlatısına geçen her şey tarihin sayfalarında yerini almış bilgiler. Ama yine de 14. yüzyıl olduğu için ya acaba diyoruz. Çünkü arşiv sistemi daha ilkel ve batıl inançlar daha belirgin filan. Ancak neredeyse 400 yıl sonra 18. yüzyıl Avrupa'sında bir kez daha karşımıza çıkacak diğer gizemli kişi için bunları diyemeyiz. Çünkü onun hikayesi sadece arşivlerle kanıtlanmaktan öte edebiyat, tarih ve bizzat elit sosyetenin tam merkezinde geçiyor. Ve karşımıza meşhur Saint-Germain kontu çıkıyor. 18. yüzyıl Avrupası aydınlanma çağının rasyonel felsefesiyle Masonluk, Gülhaçlılar, tapınakçılar gibi gizli cemiyetlerin ezoterik ritüellerinin eş zamanlı olarak yükseldiği tezatlar, entrikalar ve devrimlerle dolu bir çağ. Bu karmaşık siyasi ve felsefi arenaya aniden nereden geldiği, yaşının kaç olduğu ve gerçek adının ne olduğu bilinmeyen bir adam dahil olur. Saint-Germain kontu. Meşhur yazar Voltaire'in tabiriyle ölmeyen ve her şeyi bilen mucize adam olarak anılan kont, Casanova'dan Mozart'a, Voltaire'den Fransa Kralı 15. Louis'e kadar dönemin en önemli figürleriyle aynı masada oturmuş, diplomasiyi ve simyayı birleştirmiş son derece gizemli bir karakter. Tarihsel kayıtlar bize Saint-Germain kontunun profili hakkında çok garip detaylar sunar. İlk olarak 1745 yılında Londra'da Jacobi isyanı şüphesiyle tutuklandığında dönemin ünlü yazarı Horace Walpole ondan şöyle bahsediyor. Cebinde sayısız elmasla gezen, bir virtüöz gibi keman çalan, kim olduğunu ve nereden geldiğini kimsenin bilmediği esrarengiz bir adam. Kimileri onun Transilvanya kraliyet ailesinden Prens Rakozya olduğunu iddia ederken, kimileri onun 500 yaşında bir simyacı olduğunu fısıldıyordu. Ancak kimse bu adamı tam olarak tanımıyordu. Anlatılarda geçen kontun en şaşırtıcı ve dehşet verici özelliği ise fiziksel görünümünün hiçbir zaman değişmemesi. 1710 yılında onu Venedik'te 40'lı yaşlarında orta yaşlı bir adam olarak gören Conteste Giorgi, 1760 yılında Paris sosyetesinde onunla tekrar karşılaştığında adamın görünümünün yarım asır boyunca bir gün bile yaşlanmadığını hayretle ve korkuyla ifade etmiştir. Kont, akıcı ve hiçbir aksanı olmadan en az 20 dil konuşabiliyor, Antik Roma, Babil veya Orta Çağ tarihi hakkında konuşurken olayları kitaptan okumuş bir akademisyen gibi değil, bizzat orada bulunmuş, tarihi kendi gözleriyle görmüş bir şahit gibi tüm çıplaklığıyla anlatıyordu. Toplum içinde katıldığı şaşalı ziyafetlerde hiçbir zaman yemek yemediği, yulaf ve bazı özel bitkilerle beslendiği, kendi hazırladığı gizemli çayları tükettiği ifade edilir. Ancak onun asıl yeteneği şifalı çaylar yapmak değil, maddenin en temel yapısına müdahale edebilmesiydi. Kral 15. Louis'nin bizzat dahil olduğu ve tarihe geçen bir olayda kont, krala ait olan ve üzerinde büyük bir kusur bulunan 24 karatlık bir elması almış, laboratuvarında günlerce çalıştıktan sonra elması kusursuz ve eskisinden çok daha parlak bir halde krala geri getirmiştir. Kral bu olaydan o kadar büyülenir ki, kontu daha önce Mareşal Saxe'ye ait olan Chambord Şatosu'ndaki özel laboratuvarına yerleştirir. Ünlü maceraperest Casanova bile anılarında kontun kurşunu altına dönüştürme iddialarını şaşkınlık ve hafif bir kıskançlıkla kaleme almıştır. Düşünün, adamın efsanesi o kadar abartı bir düzeyde Avrupa'yı sarıyor ki, takip eden onlarca yılda teozofi akımının kurucusu Helena Blavatsky ve Manly Hall gibi isimler, onun aydınlanmış ruhani ustalardan birisi olduğunu söylüyorlar. Normalde ben Blavatsky'nin yazılarını ve öğretilerini biraz şüpheyle okurum. Çünkü hafif uçuk bir insan ve pek de güvenilir bir kaynak değil. Ancak bir kez daha diyorum, kontun Avrupa'nın dört bir köşesindeki gerçekten kayıtlara geçmiş etkisi, Blavatsky'nin aydınlanmış ruh anlatısından bile daha sıra dışı. Mesela Fransız İhtilal döneminde, Kraliçe Marie Antoinette'in en yakın nedimelerinden birisi olan Comtesse de Adhémar'ın Souvenirs sur Marie Antoinette adlı anı kitabında anlattığı olaylar, kelimenin tam anlamıyla tüyler ürperticidir. Kitaba göre Saint-Germain, kraliçe henüz veliaht prenses iken bile ona gizli mektuplar yazarak yaklaşan felakete dair uyarılarda bulunmuştur. İlerleyen yıllarda Marie Antoinette'in huzuruna bizzat çıkarak monarşinin düşeceğini,
kana susamış bir devrimin sarayın kapılarına dayanacağını ve giyotinlerin kurulacağını açıkça söylemiştir. Kraliçe bu kehanetleri dinlemiş ve etkilenmiş, ancak etrafındaki güçlü bakanlar, özellikle de Maure Pas, bu uyarılara şiddetle karşı çıkmış, Kont'u bir şarlatan ve sapkın ilan ederek saraydan uzaklaştırmıştır. Kont, "Benim sözlerim dikkate alınmayacak, bunu biliyorum," diyerek saraydan ayrılmıştır. Kaderin acımasız bir cilvesi olarak Kont'un kehanetleri birebir gerçekleşmiş ve hem krallık hem de kraliçe başından olmuştu. Resmi tarih Kont'un 1784 yılında Schleswig Dükallığında simya ve okült bilimlere büyük bir ilgi duyan yakın dostu Hessen-Kassel Prensi Karl'ın himayesinde öldüğünü kaydeder. Fakat bir kez daha Marie Antoinette'in Nedimesi kitabında Kont'u resmi ölümünden yıllar sonra 1789'da devrim sırasında ve hatta 1822'de kendisini defalarca ziyaret ettiğini iddia etmiştir. Şimdi tabii ki bu iddia normal tarihi yaklaşıma göre imkansız. Çünkü adam yıllar önce ölmüş. Ama şöyle bir durum var. Ne mezarının tam yeri, ne tam ölüm sebebi asla bilinmiyor. Flamel gibi ortadan kayıp mı oldu? Yoksa gerçekten öldü mü? Orası da halen bir gizem. Nicolas Flamel, Saint-Germain ve hatta size daha önce videosunu yaptığım meşhur simyacı Fulcanelli. Bu kişiler resmi tarihi kayıtlarda bütün gizemleriyle yer almış sıra dışı karakterler. Ve aslında uğraştıkları şey tam olarak insan doğasının her daim uğraştığı bir konu. Yani ölümsüzlük arayışı. Bu sebepten dolayı onların anlatısını ben uç bir anlatı olarak görmüyorum. Çünkü bugün biz de canla başla onların yaptığı gibi ölümsüzlüğü bulmayı veya insan ömrünü uzatmayı deniyoruz. Ve burada büyük atılımlar da yapıldı. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde insan ömrünün 200 yıla yakın seviyelere çekildiğini görürsek şaşırmayın. Ancak bu tarz anlatılarda şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Somutlaştırma ve efsaneleştirme. Hermetizm, simya, okült ilimler, bunlar öyle uydurma konular değiller. Hatta günümüzdeki bilimsel yaklaşımın temellerini oluşturan kadim kaynaklar. Ve bahsettiğimiz kişiler de aslında bu günümüzde bilimsel dediğimiz yaklaşım ile bir takım sırları çözmeyi denemişler. Başarılı oldular mı, olmadılar mı bilinmez. Ölümsüzlüğü bulan birisi bunu tutup da dünyaya ilan edecek değildir. Tam tersi izole bir yerde ortadan kaybolmayı tercih edecektir. Ki hikayedeki kişilerin de neredeyse hepsi bu şekilde sırra kadem basmışlar. Özellikle de Nicolas Flamel. Ancak ne oluyorsa işte bundan sonra oluyor. İnsanlar gerçekten yazılı olan hermetik bilgiyi soyutlaştırıp efsaneleştiriyorlar. Ve ortaya Madame Blavatsky gibi teozofi adı altında New Age masalları anlatan kişiler ve akımlar çıkıyor. Ortaya araştırmacı ve egzantrik kişilik Saint-Germain Kontu yerine aydınlanmış yüksek kutsal ruh Saint-Germain'in hikayesi çıkıyor. Ve ipin ucu her zamanki gibi kaçıp gidiyor. İşte tam da bu yüzden öz bilgide inisiyasyon şartı aranır. Ve bilgi kontrollü şekilde aktarılır. Yoksa pat diye her şeyi insanlara anlatırsanız emin olun içinden geçerler. Bu gizlilik işte bu yüzden. Bu hikayedeki gerçekler ne bunu bilemeyeceğiz. Ama şu bir gerçek ki bu tarz kişilerin çabaları, hatta bu tarz efsanelerin ve hikayelerin olması bile bence önemli bir şey. Çünkü hayal gücümüzü, hevesimizi ve merakımızı ateşliyor. Kafamızda acaba bu gerçekten yapılabilir mi sorusunu oluşturuyor. Ve bu hevesle kimileri modern bilimin veya içsel bir yolculuksa ruhani ilimlerin teknikleriyle arayışını gerçekleştiriyor. Bu sayede de dolaylı olarak insanlığı da geliştiriyorlar. İşte bu yüzden ben her daim anlatılanlara doğru ya da yanlış fark etmeksizin merak ile yaklaşmışımdır. Tabii ki burada da her önümüze gelen şeyi anlatmıyoruz. Yine en elle tutulur arka planları olan hikayeleri ve olayları size anlatıyorum. Yoksa kanalda iyice çorbaya döner. O yüzden her daim açık fikirlilik ve merak ile yaşayın. Kim bilir belki siz, belki sizden sonraki nesiller bu merak sayesinde gerçekten bir gün insanlığı uzun yaşam ve belki de biyolojik bir ölümsüzlük ile tanıştırabilirler. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala destek için videoları beğenip içerikleri çevrenizle paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.